Son 50 yılda Afrika'ya aktarılan yardım miktarı tam 1,2 trilyon dolar. Duyunca şaşırdınız mı? Bu rakam, İspanya, Avustralya veya Güney Kore gibi ülkelerin yıllık milli gelirinden bile fazla. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Bu kadar para nereye gitti, sonuç ne oldu? Yardım programı başladığında Afrika'da yoksulluk oranı %11'di. 1990'larda bu oran %66'ya kadar yükseldi. Bugün ise %38 civarında. Yani yardımlar arttıkça yoksulluk da artmış görünüyor. Bir başka çarpıcı veri. 1950'lerde Batı Avrupa'daki ortalama bir kişi Afrikalı'dan sadece 5 kat daha zengindi. Bugün bu uçurum 13 kata çıktı. Kişi başı gelir açığı, aradaki eşitsizliğin adeta fotoğrafı. Yardımların mantığı basit. Parayla okul yapılır, yol döşenir, çocuklar aşılanır. Batı dünyasında bu formül işe yaramıştı. Peki Afrika'da neden tersi oldu? Bu noktada birçok kişi kolonyalizmin etkisi olabilir mi diye soracaktır. Elbette, sömürgeciliğin mirası büyük. Ama hikaye burada bitmiyor. Son araştırmalar, yardımların sadece etkisiz olmadığını, bizzat Afrika'yı daha da yoksullaştırmış olabileceğini gösteriyor. Neden mi? Gelin derinlemesine bakalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa yerle bir olmuştu. Amerika, 1947'de Marshall Planı'nı başlatıp 160 milyar dolar günümüz parasıyla pompaladı. Sonuç, Avrupa'da kişi başına düşen gelir 10 yılda %35 arttı. Şimdi, şöyle bir düşünce ortaya çıktı. Eğer bu model Avrupa'yı ayağa kaldırdıysa, Afrika'da da işe yarar. Amerika, hem yeni ticaret ortağı hem de Soğuk Savaş'ta müttefik kazanmak istiyordu. Afrika'nın doğal kaynakları ve genç nüfusu da işin cazip tarafıydı. Neden olmasın diyebilirsiniz. Ancak burada kritik iki kavrama bakmamız lazım. Altyapı ve kurumsal kapasite. Avrupa ülkelerinde işleyen bakanlıklar, hukuki altyapı ve kamu kurumları zaten vardı, sadece zarar görmüştü. Afrika ise yeni bağımsız olmuş, çoğunlukla sömürgeci yönetimden kalma, halktan kopuk idari yapılarla yönetiliyordu. Şimdi şöyle bir diyalog hayal edin. Avrupa'daki formülü uyguladınız. Neden Afrika'da işe yaramadı? Çünkü benzer bir toprakta, bambaşka şartlarda, aynı tohumu ekmek aynı meyveyi vermez. Kısacası, Marshall Planı bir mucize değildi. Hazır kurumsal sistemlerle birlikte uygulandığı için başarılı oldu. Afrika'daki deneme ise, baştan hatalı bir varsayımla yola çıktı. Burada işin kalbinde kurumlar ve yönetim kalitesi kavramları var. Ekonomistlerin kurumsal altyapı dediği şey, yasa üstünlüğü, mülkiyet hakları ve hesap verebilirlik gibi temel taşlardan oluşuyor. Afrika'da ise çoğu hükümet sömürgecilerden devralınan veya yeni kurulan zayıf devlet yapılarıyla baş başaydı. Bu yapıların asli amacı, toplumun refahı değil, elitin çıkarlarını korumaktı. Dolayısıyla devlet halk arasında hesap verebilirlik, accountability, bağı kurulamadı. Bir örnek vereyim. Malawi'de 2000'lerde bütçenin %40'ı yabancı yardımlardan geliyordu. Ancak bu paranın büyük bölümü lüks otomobillere, özel jetlere ve yurt dışı alışverişlere harcandı. Peki halk neden tepki göstermedi? Çünkü devletin gelir kaynağı halk değil, yabancı bağışçılardı. Halkın talepleri siyasi sonuç yaratmadı. Peki, neden bu mekanizma sürdü? Çünkü dış yardımlar, devletin sorumluluklarını halktan alıp donörlere yönlendirdi. Bu, vergi tabanı ve demokratik baskı kavramlarını tamamen devre dışı bırakıyor. Sonuç olarak, yolsuzluk, corruption ve kötü yönetim kalıcılaşıyor. Burada kilit ders şu: para, sağlam kurumlar olmadan gelişmeye yol açmaz. Hatta kurumları zayıflatıp, kronik bağımlılığa ve elit zenginliğine hizmet edebilir. Şimdi biraz ekonomi konuşalım. Dış yardımlar, sadece kamu yönetimini değil, aynı zamanda yerel ekonomiyi de derinden etkiliyor. Özellikle iki terim üzerinde durmalıyız: sanayisizleşme, deindustrialization ve Hollanda hastalığı, Dutch disease. Örneğin, tekstil sektörünü ele alalım. 2000'lerde Afrika pazarındaki giysilerin %80'i dışarıdan geliyordu. Kulağa iyi bir şey gibi geliyor ucuz kıyafet, mutlu vatandaşlar. Ama sonuç, Gana'da tekstil fabrikalarının %80'i kapandı, on binlerce iş gitti.
Sektörün bilgi birikimi ve ağları dağıldı. Peki neden? Çünkü dışarıdan gelen bedava ya da ucuz yardımlar yerli üreticilerle rekabet edemedi. Hollanda hastalığı dediğimiz olgu burada devreye giriyor. Yüklü döviz girişi yerel para birimini değerli kılıyor ve ihracat pahalılaşıyor. Sonuç mu? Afrika ülkeleri Güney Kore gibi ihracat odaklı büyüme modelini uygulayamıyor. Yardımlar yerel işletmelere değil de doğrudan halka ulaşsa fayda sağlanmaz mıydı? Cevap karmaşık. Çünkü dış yardımlar ekonomik yapıyı temelden bozarak sürdürülebilir büyümeyi engelliyor ve ülkeyi dışa bağımlı kılıyor. Afrika'nın sanayi payı 20 yıl önce %15'ten bugün %10'a düştü. Yani dış yardım, beklenenin aksine yerli imalatı ve kalkınmayı baltalamış durumda. Bu kadar para neden işe yaramıyor? Temelde iki teknik kavram öne çıkıyor. Teşvik mekanizması, incentive structure ve hesap verebilirlik eksikliği, lack of accountability. Rekabetçi bir pazarda başarısız olan şirket iflas eder. Çünkü müşteri başka yere gider. Ama yardım projelerinde işler öyle yürümüyor. Para dışarıdan geliyor ve başarısız projeleri cezalandıracak bir mekanizma yok. Uganda'daki sağlık yardımlarının %30'u kayboluyor. Haiti'de 2010 depreminden sonra gelen yardımların %90'ı yerli kurumlara hiç ulaşmadı. Bir köyde su kuyusu yapılacak. Proje başarısız olsa da yardım kuruluşunun fonu kesilmiyor çünkü hesap soracak olan halk değil, bağışçılar. Bu da sürekli bir verimsizlik döngüsü yaratıyor. Çözüm ise kurum inşası ve yerel ekonomik kapasitenin güçlendirilmesi. Peki, hiç mi faydası olmadı diye sorabilirsiniz. Kriz zamanlarında, yani savaş, doğal afet ya da açlık gibi acil durumlarda yardım hayat kurtarıcı olabilir. Ama uzun vadede kalkınma ve refah için anahtar, güçlü kurumlar ve yerli girişimcilik. Son söz. Eğer sürdürülebilir büyüme ve refah istiyorsak, dış yardımın yönü değişmeli. Kurumları sağlamlaştırmak, yerli ekonomileri canlandırmak ve hükümetleri halkına karşı sorumlu kılmak şart. Aksi halde bağımlılık döngüsü devam edecek ve Afrika'nın potansiyeli hep gölgede kalacak. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.